Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu ipimizle başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan akrilik bir ip. Şöyle orta kalınlıkta. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli kışlık bir örgü modeli. Dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısı olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Tam da ilmeğimiz denk gelmiş. Şu anda şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz yapacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastik yapmayacağım için arka yüzünde bir sıra ters örüyorum. Bu modele dahil değil. Şöyle bir sıra zemin oluşturuyorum. Ön yüzünde modelimizi kurabiliriz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Buraya kadar bir model. Yine 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 düz, 1 ters. Devam edelim. Kenarda 3 düzle bitiriyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi, yani düz ilmeğimizi düz, tersi ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 tersimiz var. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düzümü ördüm. Bakın 2 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. 1 ilmek artırma yaptım. Sıradaki son düz ilmeğimi de örmeden aldım. Devamında bir ters. Ters ilmeğimizde bir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz. 2 düz. 2 düz ördüm. 1 artırdım. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta kalacak. 1 ters ilmek, 2 düz ilmek, 1 artırma, son düz ilmeğimizi de örmeden alalım. 1 ters, 2 düz, 1 artırma, son düz ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelin.
kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu öndeki örmeden aldığım ilmek, arkadaki de artırma yaptığım ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ikisini yine örmeden aldım. İpim kendimden tarafta kalacak şekilde. Devamında 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bu yine 2 ilmeğe geldim. İpi kendimden tarafa aldım. Bunun ikisini örmeden aldım. 2 ters ilmek, bir düz ilmek. Düz ilmekten sonraki bu ikiliyi örmeden yine alalım. İpimiz kendimizden tarafta. 2 ters, bir düz. Bu ikisini örmeden alıyorum. Sıra sonunda 2 ters ilmeğimi de ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıramı da bu şekilde tamamladım. 5. sıraya geldik. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 2 ilmeği öndeki 2 ilmeği de arkaya alacağız şimdi. Şu örmeden aldığım ve artırma yaptığım ilmeği arkaya, önde 2 taneyi arkaya aldım, arkadakileri de öne aldım. Bu 2 ilmeğimi, yani artırma ve örmeden aldığım ilmeği ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Yani 2 ilmek düz ördüm. Tekrar ilmek sayımız 3'e düştü. Artırmamızı kesmiş olduk. Devamında bir ters ilmek. Şu arkadaki ikiliyi öne alıyorum. Şöyle bu şekilde. Öndekileri de tekrar sol şişime takarak arkaya aldım. Bakın bu 2 ilmeğim. Bir örmediğim, bir de artırma yaptım. Bunun ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeği de 2 düz olarak ördüm. Ters, bir ters ilmek. Yine geldim bu dörtlüye. İkisini öne, diğer ikisini de arkaya aldım ve bu ikisini öne takarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bir de ters olan ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bu dörtlüye geldim. İkisini öne alıyorum. Diğer ikisini de arkaya alıyorum. Bu öndeki ikisini ikili örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi de tek tek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıramı tamamlamış oldum. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters, 1, 2, 3 ters ilmeğim vardı. Ters olarak ördüm. Bir düz. Yani ilmekleri yine olduğu gibi örüyorum. 3 ters, bir düz örerek devam ediyorum. Bir düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters. Sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi 7. sırada düz, 8. sırada ters olarak öreceğim. 7. sıra, şu şeyleri, terslerimizi yine ters örüyoruz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz daha doğrusu. 3 düz, 1 ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. 7. sıramı bu şekilde tamamladım. 8. sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi, yani 3 ters 1 düz örerek devam ediyorum.
Son sıramız, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Gayet kolay ve güzel bir model. Evet. Bakın model böyle. Şimdi bir kez daha hemen kuralım modelimizi. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi yine olduğu gibi 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters örerek devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi 3 düz 1 tersle devam ettim. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters 1 düz. Yani tersimizi ters, düzümüzü düz örerek devam ediyoruz. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. 1 artırma. Üçüncü düzümü örmeden aldım. İpim arka tarafta. 1 ters, 2 düz, 1 şöyle artırma. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. 1 ters, 2 düz, 1 artırma. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. İpim arka tarafta. 1 ters, 2 düz, 1 artırma. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıraya gelince kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Şu örmeden aldığım ilmek, bir de artırma yaptığım ilmeği bu sırada yine örmeden alıyorum ikisini. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu ikisini örmeden aldım şişimi. Devamındaki 2 ters ilmeğimi ördüm ters olarak. Bir de düz ilmeğimi ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 2 ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ikiliyi örmeden aldım. Devamında 1 2 ters, bir düz. Evet, sıramı tamamladım. Dördüncü sırayı tamamladık. Geldik 5. sıraya. 5. sırada yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ikili ilmeğin yerini değiştireceğim. Şu arkadaki 2 ilmeğimi öne alıyorum. Öndekileri de arkaya. Şu şekilde aldım. Bu ikisini bir taktım şişime ve ikisini bir örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ilmek yaptık burada. Bir ters ilmek. Bu ikilinin yerini değiştiriyorum. İkisini arkaya, arkadaki ikisini de öne aldım ve arkadaki ikisini bir düz ördüm. Yani arkadan öne getirdiklerimi ikisini bir aldım. Daha sonra devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum.
Sıramı tamamladım. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani terslerimi ters, düzlerimi düz örerek sıramı tamamladım. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini yine gördüğümüz gibi 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. Devam ediyorum. Arka yüzüne geçince yine aynı şekilde devam edeceğiz. Beraber yaptığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 kez kurduk modeli. Lastiksiz çalıştık bunu. Bunu da şöyle hazır lastik yaptım. Şöyle. Evet. Modelimiz böyle. Bakın. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü olacak. Gayet güzel. Şöyle dokusu yumuşacık. Tam bir kışlık örgü. Yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Yani özellikle erkek örgülerine daha uygun bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.